Özellikle canlı yayınlarda çok sık gelen sorulardan birisine bu kısa videoda cevap vereceğiz. Laptop adaptörümüzün bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Takıyoruz bilgisayarımıza ve bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımız çalışmıyor. Bunun sebebi acaba adaptör mü bozuk, 220 kablosu mu bozuk, yoksa 19 volt kablosu mu bozuk? Bu ölçüm işlerini yapabilmek için mutlaka bir avometreye ihtiyacımız var. Avometremizi açıyoruz. Öncelikle güç kablosunu kontrol ediyoruz. Şöyle baktığımızda 3 adet çıkış var. Nötr, faz ve topraktan oluşuyor. Toprak hattı kopuk bile olsa sistem çalışacaktır. Bu masaüstü bilgisayarlar için de aynı şey geçerli. Toprak hattının mutlaka aktif olması gerekiyor ki gerek masaüstü bilgisayarlarda gerek laptoplarda statik elektrik olduğu zaman veya voltaj kaçaklığı olduğu zaman statik elektriği ve kaçağı önlüyor arkadaşlar. Yani her ne kadar önemsiz gözükse de bunu da ölçmekte fayda var. Buradan başlayalım. Fiş üzerindeki metal kısımlarla toprak hattını ölçebilirsiniz. Daha sonra nötr ve faz yollarını ölçüyoruz. Çalışıyor. 220 kablomuz sağlam. Kablomuzu takalım. Yaklaşık 20 volt bir çıkış vermesi gerekiyor. Voltaj kademesini alalım. 19.4, yani normalde bu cihazlar 20 volt civarında bir voltaj veriyor. Burada 19 değil de 12, 13, 14 veya buradaki rakam devamlı değişiyorsa hızlı bir şekilde, yani 12, 13, 15, 20 aşağı doğru düşüyorsa bu adaptör bozuk demektir, çalışmayacaktır. Diyelim ki multimetremiz yok. Şerit led kullanarak 12 metre, 15 metrelik ledleri de takarak bu sistemi test edebilirsiniz. Ama bu ledler 12 voltta da çalıştığı için, yani adaptör bozuksa, düşük voltaj 12 volt civarında veriyorsa ledler yanacaktır. Soketlerin iç kısmı artıdır, dış kısmı eksidir. Ledimizi buraya dokundurduğumuz zaman çok parlak yanıyorsa mutlaka buradan 20 volt geliyordur. Aynı zamanda buradan yüksek voltaj gelip gelmediğini ledin üzerine elimizi koyarak da anlayabiliriz. Kısa bir sürede yüksek ısılara ulaşıyorsa mutlaka 20 volt geliyordur. Diğer ledlerle de bir test yapalım. Artı eksiği dokundurduğumuz zaman ledlerimiz çok parlak bir şekilde yanıyor ve aynı zamanda elim tuttuğumda ledlerin aşırı derecede ısındığını hissediyorum. Bu da yani yüksek bir voltajın geldiğini bize anlatıyor. Ledler bu şekilde göz kırpıyorsa mutlaka adaptörünüz bozuktur. Yani başka bir adaptör alabilirsiniz ya da adaptörünüzü tamir edebilirsiniz. Adaptör tamirleriyle ilgili kanalımda videolar var. O videoların linkini videonun açıklamalar kısmına bırakırım arkadaşlar. Ayrıca adaptörden gelen soketi de ölçmekte fayda var. Bu şekilde kablomuzun bu kısmını hareket ettirerek, eğer buradaki voltaj gidip geliyorsa arıza buradadır. Yani buradan da arıza zaman zaman yapabiliyor. Aynı zamanda adaptörlerin 20 volt çıkışında da arıza olabiliyor. Burada da aynı yöntemle deneme yapabiliriz. Voltajı görerek bu kısmı bu şekilde hareketlendirerek kopukluğun burada olup olmadığını da anlayabiliriz arkadaşlar. 220 girişinde de sıkıntı olabilir. Fişi taktıktan sonra bu şekilde hareket ettirerek, eğer voltajda herhangi bir oynama oluyorsa adaptörün 220 girişinde de zaman zaman soğuk lehimler olabiliyor. Adaptörümüzün 220 kablosunu ölçtük. 20 volttan 20 voltumuzu aldık. Halen daha laptopumuz çalışmıyorsa mutlaka bu soket girişini bir kontrol etmek gerekiyor. Soket girişlerinde genelde soğuk lehimler meydana geliyor ve cihaz açılmaz hale geliyor. Cihazın tamamını sökmeniz gerekiyor. Onunla ilgili de kanalımda çok sayıda videolar var. Notebook nasıl sökülür, şarj soketi nasıl tamir edilir gibi onlarca video çektim bugüne kadar arkadaşlar. Eğer teknik bilginiz varsa laptop şarj soketi nasıl tamir edilir videolarım var. O videoların linklerini de bu videonun altına ekleyebilirim. Durum ledimize baktığımız zaman zaten bizim adaptörün sağlam olduğunu buradan görebiliyoruz. Eğer bu fişi şöyle oynattığımız zaman buradaki durum ledi göz kırpıyorsa mutlaka sokette sorun vardır. Üçüncü ve son yöntem, bataryamızı dışarıya çıkarıyoruz. Bir de batarya olmadan cihazımızı açmaya çalışıyoruz. Zaman zaman batarya içerisinde herhangi bir arıza meydana geldiği zaman bilgisayarımız açılmaz hale gelebiliyor. Pilimizi çıkarıyoruz ve cihazımızı açıyoruz. Bataryayı dışarı çıkardığımız için cihazımız çalıştı. Bu bataryayla bir kez daha deneyeceğiz. Bilgisayarımızı kapatıyoruz ve bataryayı tekrardan takıp bir kez daha deniyoruz. İkinci denemede cihazımız açılmıyorsa bu bataryayı kesinlikle bir daha laptopumuza takmıyoruz. Zira bataryada muhtemelen ciddi bir sorun vardır. Cihazın açılmasını önlüyordur. Yani batarya içerisinde kısa devre meydana gelmiştir. Bu da cihazın açılmasını engelliyordur arkadaşlar. Cihaz üzerinde statik elektrik oluşuyor. Bataryayı çıkardığımız için statik elektrik boşaldığı için ikinci denemede bataryamız çalışabiliyor. Fişimizi taktık.
Buradaki durum ledine bakıyorum. Küçük bir led olduğu için ekrana yansımıyordur belki. Şimdi bilgisayarımızı açalım. İkinci denemede batarya üzerindeyken açıldı ve şu anda buradaki batarya ikonuna baktığımız zaman şarj olmaya da başladı arkadaşlar. Yani cihaz üzerinden pili söktüğümüz için batarya üzerinde oluşan arıza, cihazımızı engelleyen arıza ortadan kalkmış bulunuyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu yöntemlerle kolayca bilgisayarınızı evde tamir edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve sorunsuz, problemsiz günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Geleceği burada gör, benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu, kanalımda buluşuyoruz her zaman. Yeni bir yolu, her videom bir kod dizisi, her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz ilerle.